Merhaba. Perilerin Bahçesi'nde bugün günün konusu incir çelikleri nasıl çoğaltılır? Öncelikle yapmamız gereken Perilerin Bahçesi içerisinde yer alan incir ağaçlarından incir çelikleri almak. İncir çeliği almak için iki dönem karşımıza çıkıyor. İlki sonbaharın sonu, yani ağaçların yaprakları döktüğü dönemde. Bu dönemde öz su akışı hala devam ettiği için çelik içerisinde su çok daha fazla olduğu için birçoğu bu dönemde çelik almanın daha doğru olduğuna inanıyor. Dolayısıyla bu dönemde alınan çelikler buzdolabında saklanıp kış sonu ya da ilkbaharın başlamasıyla birlikte çelikleri köklendirme faaliyetine geçiliyor. Ya da ikinci bir dönem kış sonu gibi çelik alıp bunları aynı dönemde veyahut da ilkbaharın başında köklendirmek mümkündür. Şimdi çelik alma işlemine geçelim. Evet, şu bir yıllık sürgünü çelik olarak alacağız. Şu noktadan bir çeliğimizi alıyorum ve kesim işlemini yapıyorum. Evet, yine burada bir yıllık bir sürgünümüz daha var. Bunu buradan kesiyorum. Burada çelik almada önemli olan çeliklerin bir yıllık sürgün olması. İncir çeliklerimizi aldık. Bu aşamadan sonra bu almış olduğumuz incir çeliklerinin köklendirme ortamına hazır hale getirmek. Evet, bu almış olduğumuz incir çeliklerini nasıl köklenmeye hazır hale getireceğiz? Boyu ne kadar olacak? Ya da bu almış olduğumuz çeliğin çapı ne kadar olacak? Ya da göğüs sayısı en az kaç tane olacak? En fazla kaç tane olacak? Bu konu hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi incirin çeşidine göre bu göz aralıkları, boğum aralıkları değişiyor. Bak, bu cinste göz aralığı, boğumlar arası az, gözler arasındaki mesafe az. Bu incir çeşidinde gözler arasındaki mesafe fazla. Bakın, bu incir çeşidinde yine gözler arasındaki mesafe farklı. Dolayısıyla bizim yapacağımız işlem genel olarak incir çeliği alırken en az 2 göz olması gerekiyor. 3 ya da 4 gözde olabilir. Boy 10 santimetre ya da 15 santimetre arasında değişiyor. Peki ben 10 santimetre boyunda değil de 30 santimetre boyunda şu şekilde bu çeliğimi, yaklaşık 30 santimetrelik bir çelik, 30 santimetre boyunda bir çelik alabilir miyim? 30 santimetre boyunda bir çelik almak mı doğru? Ya da 15 santimetre boyunda bir çelik almak mı doğru? Elimde şu an 3 farklı boyda çelik var. 30 santimetre uzunluğunda, 15 santimetre uzunluğunda ve 5 santimetre uzunluğunda. Hangi incir çeliğini çoğaltmak daha verimli olacak? Yani kök sayısı ve kök uzunluğu daha fazla olacak. Çeliklerimizi tek tek incelediğimizde kısa olan çeliğin canlı kalma olasılığı düşük olduğu için kök sayısı çok daha az olacak. Aynı şekilde 30 santimetre uzunluğunda bir çelik aldığınızda köklendirme ortamında bu 30 santimetre uzunluğunda çeliğin suyunu gövde içerisinde tutacak bir ortam mevcut olmayacak. Dolayısıyla 30 santimetre uzunluğundaki bir çeliğin su kaybı çok fazla olacağı için yine aynı şekilde kök sayısı ve kök uzunluğu da az olacaktır. Genel olarak araştırmalar da, bu konuda yapılan birçok araştırmanın da gösterdiği gibi çelik boyumuz
10 santimetre ya da 12 santimetre uzunluğunda olmalı. Buradan size çelik nasıl alınır? Burada göstermek istiyorum. Öncelikle buradaki göz sayımız kaç tane olacak? Bunlar gözlerimiz, incirin gözleri. En az 2 göz olması gerekiyor çelik almanız için. En az 2 göz olacak ve 10 ila 15 santimetre uzunluğunda olacak. Burada bir göz mevcut. Bir göz de burada mevcut. Ben 3 gözden alacağım ve buradan keseceğim. Yaklaşık üst kısmından 1 santimetre mesafeden ne yaptım? Çeliğimizi kestim. Daha sonra yapacağım işlem bu çeliğimizin köklendirmek istediğim kısımlarını görmüş olduğunuz gibi kazıyorum. Aynı şekilde karşı tarafı da bıçakla kazıyorum. Bakın bu kısmı ve bu kısmı kazıdım. Bu kazımış olduğum kısımlardan köklenmeler meydana gelecek. Aynı şekilde burada da köklenmeler meydana gelecek. Kazmamın sebebi bu. Daha sonra yeni bir doku oluşturmak için şu kesimi çelik alırken yaptım. Şimdi köklendirme ortamına yerleştireceğim için yeni bir kesim yapıyorum burada. Bu kesimi de dikeyle, incir ekseniyle 5 veya da 10 derecelik bir açı yapacak şekilde kesiyorum. Bunu eğimli bir şekilde kesmemin sebebi şu. Burada görmüş olduğunuz şu kalem kesiti buralardan köklenme meydana gelecek. Benim amacım bu kesit alanı büyütmek. Büyütmek için yapacağım işlem de bu alanı, bu kalemin şu kısmını eğimli bir şekilde kesmek. Eğer ben bu şekilde bir kesim yaparsam görmüş olduğunuz gibi kesit alan 2 katına çıktı ve şu kısımlardan köklenme meydana gelecek. Doğal olarak bu kesit alan 2 katına çıktığından kök sayısı da 2 katına çıkmış olacak. Bu çeliğimi hazırladım. Aynı şekilde bu çeliğimin bu kısmını kesiyorum. Bu çeliğim de tamam. 4 tane çelik alacağım şimdi. 3 boğum üzerinden buradan kesiyorum. Ve buradan kesiyorum. Şu gözün hemen 2 tarafını kazıyorum. Bu tarafını da kazıyorum. Ve yeni kesim yapmamın sebebi de yeni bir doku, canlı doku oluşturuyorum. Burada yapmış olduğum bu kesimi köklendirmeden hemen önce yapmamın sebebi burada yeni bir doku oluşacağı için köklenme olasılığı daha yüksek olacak. Kokopit bu şekilde blok halinde geliyor. Bunu açalım. Biz kullanabileceğimiz kadarını alıyoruz. Çünkü burada çok kokopit var.
Görmüş olduğunuz gibi kokopiti bu şekilde parçaladım. Şimdi su ilave edeceğim. Kokopitin suyu emmesini bekleyeceğiz. Kokopit bloğunun tamamını plastik kutunun içerisine ekledim. Burada önemli olan kokopitin su miktarı. Bakın, eğer bu şekilde olursa, bu kadar su çıkarsa kokopit içerisinden, muhtemelen çelikleriniz çürüyecektir. Olması gereken, sıktığınız zaman şu şekilde birkaç damla. Kokopitimiz görmüş olduğunuz gibi hazır. Hemen yanında plastik kutumuz da hazır. Plastik kutu içerisine yaklaşık 3, 6, 9, 12 adet 1,5 litrelik saksı yerleştirdim. Bu saksıya şimdi kokopiti dolduracağım tek tek. Aynı şekilde diğer saksılarımızı da dolduruyoruz kokopitle. Evet, çeliklerimiz hazır. Bu çeliklerimizi şimdi köklendirme hormonu içerisine daldırıp bu hazırlamış olduğumuz dikim harcı, saksı içerisine kokopiti daha önceden hazırlamıştık. Bu hazırlamış olduğumuz çelikleri tek tek kokopit içerisine yerleştireceğiz. Öncelikle köklendirme hormonu olarak indol butyrik asit kullanıyorum. Bu elimdeki indol butyrik asit 2000 ppm. Bunun konsantrasyonunu birazcık düşürmem gerekiyor. İncir için 500 ppm yeterli olacaktır. O yüzden bir miktar koyuyorum ve üzerine de saf su ekliyorum. İndol butyrik asit üzerine saf su ekliyorum. Evet, şöyle 40'a kadar getireceğim. Tamam. Şu an indol butyrik asitimiz 500 ppm'de ve incir çeliği için uygun bir konsantrasyon. Şimdi yapacağımız işlem, incir çeliklerimizi bu köklendirme hormonuna batırıp kokopit içerisine yerleştirmek. Elimizle de hafif de basıyoruz ki hava almasın. İndol butyrik asit içerisine daldırıp yerleştiriyoruz. Burada parafilme sardım ben. Parafilme sardığım için parafilme sardığım kısım kokopit içerisinde kalmayacak şekilde bunu içerisine yerleştiriyorsunuz, kokopit içerisine. Bu şekilde çeliklerimizi yerleştirdik. Şimdi önceki aşamada da hazırlamış olduğum incir çeliklerim var. Onlarla birlikte hepsini bu plastik kutu içerisine yerleştireceğim. Şimdi de sizlerle farklı köklendirme ortamlarında sarılop incirinden alınmış bir kalem. Bu sarılop incirin vermikülit, perlit, kokopit ve perlit torf kokopit
karışımı 4 farklı malzemede çelikleme işlemi yapacağım. Hangi dikim harcında daha iyi köklenme, daha fazla köklenme var, onu hep birlikte gözlemleyeceğiz. Dikim harçlarımızı hazırlayalım. Evet, şimdi sizlerle 4 farklı köklendirme ortamında sarılop incirinin çelikten köklendirmesini gelin birlikte yapalım ve köklenme oluştuktan sonra burada sizlerle yine paylaşacağım. Öncelikle çeliklerimizi alalım. 4 tane sarılop incirinin size iki 3 ve 4 tane çelik aldım. Bu aynı şekilde alt kısımlarını dikeyle 5 derecelik ya da 10 derecelik açı yapacak şekilde kestim. Bunu da aynı şekilde kestim. Bu çeliğimizde ve düğüm noktası buraymış. Onu da kestim ve alt kısımlarını yine aynı şekilde bıçakla kazıyorum. Bu çeliğimizi de kazıyorum. Evet, şimdi yapacağım işlem her bir kalemi parafilmle sarıyorum. Daha sonra indol bitürik asitimizi batırıp köklendirme ortamına yerleştiriyorum. Evet, incir çeliklerimizi köklendirme ortamı olan kokopit içerisine yerleştirdikten sonra saksılarımızı plastik kutular içerisine yerleştirdik. Plastik kutu kullanmamın sebebi incir çeliğini köklendirmedeki en önemli faktör birincisi nem, ikincisi sıcaklık. Nem ve sıcaklık, bu iki faktörü yerine getirdiğinizde incir çeliğiniz mutlaka köklenecektir. Son olarak da çelik ortamını nemlendirip ben ortam nemini korumak için kapaklı plastik kutu kullanıyorum. Bu plastik kutuların kapağını kapattığınızda bu ortam içerisindeki nem korunacaktır. Ve sıcaklık burada önemli faktör. Ortam sıcaklığımız kaç santigrat derece olacak? İncir çeliklemede kullanılacak ortam sıcaklığı 23 santigrat derecedir. 23 santigrat dereceyi ve ortam nemini uygun bir şekilde sağladığınızda incirleriniz rahatlıkla köklenecektir. Perilerin bahçesi içerisinde 20 civarı yerli incir bulunmakta. Bunlar ülkemizde en çok tutulan ve en çok dikimi yapılan incir çeşitleri. Bunların soğuğa dayanıklılığını 2020 yılından bu yana gözlemliyorum. Aynı şekilde 2020 yılında diktiğim 4
yabancı çeşit ve bugün çelikleme yapmış olduğum 16 çeşitle birlikte 20 yabancı çeşitle yaklaşık toplamda 40 incir çeşidiyle sizlerle soğuğa dayanıklılığını, meyvelerin erkenciliği, geççiliği ve vejetasyon dönemlerini, yani bitki yetişme dönemi içerisinde meyvelerini olgunlaştırıp olgunlaştırmadığını burada önümüzdeki yıllarda sizlerle paylaşacağım.